Merhaba arkadaşlar. Bu derste HTML5 isimli bu programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Bu bölüme kadar olan dersleri takip ettiyseniz artık reverse engineering veya tersine mühendisliğin ne olduğunu aşağı yukarı anlamışsınız demektir. İlk zamanlar yazılımlar donanımla birlikte gelen kaynak kodu açık bir şeydi. İnsanlar bu kodları değiştirebilir ve geliştirebilirdi. Fakat Microsoft, Apple ve benzeri ticari firmaların piyasaya çıkmasıyla yazılım donanımdan ayrı, telifli ve kapalı kaynaklı bir ürün haline geldi. Ve insanlar satın aldıkları ürünün nasıl çalıştığını bilme ve geliştirme hakkından mahrum bırakıldı. Böylece retro-reverse kültürü kapalı sistemlerin iç yapısını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla bir meydan okuma olarak doğmuştur. Bugünkü tüm open source projelerinin ardındaki fikir buydu. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde kuralım. Sonrasında bilgisayarın tarihini bir ay kadar sonraya atayalım. Ve programı kısa yolundan açalım. Bu program ne işe yarıyor? Bu program HTML, CSS, JavaScript düzenleyicisi ve aynı zamanda bir kod editörüdür. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program ilk açılışta bir NEG ekranı bizi karşılıyor ve programı deneme olarak kullanabileceğimiz kullanma sayısının sonuna geldiğini bize söylüyor. Herhangi bir anahtar girip tamam dediğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Ayrıca close dediğimizde programı kapatıyor. Yani program hiç açılmıyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını diye ile açalım. ...32 bitlik... Delphi ile derlenmiş... ...herhangi bir koruması olmayan bir yazılım. Şimdi 32 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ve programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Sonrasında program açılınca gelen NEG ekranını yakalamak amacıyla adım adım izleyelim. Bunun için de tracing ve prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyelim. Ve deneme süresinin sona erdiğini belirten pencere açıldı.
Bu pencerenin açıldığı yer buradaki call satırı. Şimdi bu NEC ekranının açıldığı, pencerenin açıldığı bu call satırını düzenlemeliyiz. Yeri gelmişken burayı açıklayalım. Benzer korumaya sahip diğer yazılımlar için burası güzel bir örnektir. Bu bölüm aslında programın kendini korumak amacı yazılmış anti-tamper desteğidir. Bu call çağrısının yukarısındaki, buradaki call çağrısı buradan dönen EX değeri state olarak yazılıyor. Ve sonraki aşamada gelen pencerenin açıldığı call çağrısında 0x15C offsetindeki sanal fonksiyon çağrılıyor ve pencere açılıyor. Eğer biz bu call çağrısında EX değerini 1 yaparsak nesne farklı state durum aldığı için aynı sanal fonksiyon pencere açma yoluna gitmeyecek ve pencere açılmayacak. Yani bu satırda EX 1 değerini aldığında uygulama artık kullanıcı pencereyi gördü ve tamam butonuna bastı şeklinde anlayacak. Böylece akış bozulmadan ana ekrana geçiş yapacak. Kullanıcıyı engelleyen lisanslama bariyeri bozulmadan ve çökme yaşanmadan açılacaktır. Şimdi burayı düzenleyelim. Move EX 1 yazıp tamam diyelim. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Debugger'ı kapatalım. Ve son kaydettiğimiz dosyayı açalım. Bu hata aslında program üzerinde değişiklik yapıldığını algılayan ve sonra kendisini koruma altına almaya çalışan bir yapı olduğunu bize söylüyor. Yani bu hata mesajı Windows'tan gelmiyor. Çünkü Delphi ile yazılmış uygulamalar genelde kendi bütünlük kontrol mekanizmasını kullanırlar. Bu kontrol çalıştırılabilir dosya üzerinde yapılan değişiklikleri, binary modifikasyonları, CRC veya checksum benzeri bir yöntemle algılayıp programı bilinçli olarak kapatırlar. Şimdi o zaman ikinci aşamaya geçelim. Hem bu korumanın ne olduğunu ve hem de bu korumayı nasıl kaldıracağımızı analiz edelim. Şimdi bu son düzenlediğimiz dosyayı tekrardan debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Aç deyip son dosyayı seçelim. F9 ile programı çalıştıralım. Hata mesajı geldi. Şimdi bu hata mesajı ekrandayken yukarıdaki sekmelerden tutamaçlar yani handles'a tıklayalım. Sonrasından bu ekranı yenileyelim. Burası statik kontrol olarak program tarafından runtime'da yaratılmış. Bu durum hatanın işletim sistemi kaynaklı değil, uygulamanın kendi bütünlük kontrol anti-tamper mekanizması tarafından bilinçli olarak üretildiğini açıkça gösteriyor. Şimdi bu hata mesajındaki klik olayının nereden geldiğini yakalayalım. Yani aslında tamam butonuna mouse'la tıklarken değil, butona tıkladıktan sonra yani klik olayını ikinci aşamasında program kapanıyor. Şöyle açıklayalım. Bu kontrol fare tuşa bastı kontrolüdür. Bu kontrolde fare tuşu bıraktı kontrolüdür. Şimdi bunun için tamam olan bölüme sağa tıklayıp kesme noktası mesajı diyelim. Ve burada çıkan ekrana up diyoruz. Çünkü fare tuşu bırakırken program kapanıyor. Tamam diyelim.
Böylece bu hata mesajındaki tamam tuşuna breakpoint eklemiş olduk. Şimdi hata penceresinde tamam diyelim ve breakpoint satırında durdu. Ayrıca yine debugger ekranında yukarı bölümde modül kısmında user32 DLL olduğunu görüyorsunuz. Çünkü standart buton davranışı user32 DLL içerisindedir. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Debugger yeni bir bölüme geçiş yapana kadar ve yeni bölüme geldik. Yukarıda modül user32 DLL içerisindeyiz hala. Şimdi bu modülden çıkıp program içerisine geçiş yapalım. Bunun için de debug kullanıcı kodunu çalıştır diyelim. Ve şu an artık program içerisindeyiz. Bu geldiğimiz bölüm programın kontrol bölümünün yani hata mesajının geldiği bölümdür. Bu bölümü yukarıdaki kontrol satırlarından birini reverse edip düzenleyerek atlamalıyız. Yukarı doğru çıktığımızda hata mesajlarının yer aldığı satırları görebiliyoruz. Delphi ile derlenen programlar bu tür yapıları kullanırken BL register'ını kullanırlar. Çünkü BL 8 bittir ve idealdir. Yani BL değeri 0 ise sorun yok, BL değeri 1 ise sorun var demektir. Bu fonksiyonun da yaptığı şey budur. Bir kontrol gerçekleştiriyor. Sonuç hata ise BL değerini 1 yapıyor. Sonrasında en sonda BL değerine bakıp BL eşittir 1 ise hata mesajını göster diyor. Şimdi bu yapıyı reverse edip tersine çevirelim. Bunun için bu satırı sağ tıklayıp binary düzenle diyelim. Ve buradaki hex kutusuna EB02 yapalım. Böylece BL bir satırı asla çalışmaz. BL her zaman 0 kalır. Ve message box hiç çağrılmayacak. Tamam diyelim. Ardından bir alt satırdaki move BL1 bu satır hata var diyen satırdır. Bu satırı seçip buraya düzenleyip nope komutunu girelim ve tamam diyelim. Hata mesajını göstermesini bu şekilde engelledik. Bu haliyle kayıt işlemini gerçekleştirelim. Debugger'ı kapatalım. Ve son kaydettiğimiz exe'yi çift tıklayıp çalıştıralım. Ve program normal bir şekilde açıldı. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürüm yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.